Benim Darüşşafakalı olma hikayem ilkokuldaki öğretmenimin öne çıkması. Annem de çok ilgili bir veliydi. Sağ olsun öğretmenim sınavlara girme masraflarını dahi vererek benim sınava girmemi sağladı. Sonunda kısmetmiş, Darüşşafaka'ya girme nasip oldu. Annem için çok zor bir süreçti açıkçası. Bir taraftan çok sevindi, bir taraftan ya bir tane oğlum vardı çok mu geldi diye. Bu yatılı okulda okuyan birçok çocuğun velisinin yaşadığı bir şeydir. Aslında o an farkında değilsiniz, geleceği şekillendiriyorsunuz. Ben de bana uzatılan bu eli, bu şansı iyi yakaladım çocuk yüreğimle açıkçası. Gidiyorsunuz, elinizi kolunuzu sağlayarak yatılı, full burslu, kolej düzeyinde eğitim, çok tanınmış bir kurum. Ondan sonra malumunuz işte üniversite, master, yöneticilik ve Darüşşafaka'da hizmete gelen uzun bir süreç. Yatılı okul başlı başına zor bir kavram. Yani insanı erken olgunlaştıran, küçük yaşınızda belli zorlukları tek başınıza aşmasını da öğreten, yani bireysel temizliğinizden tutun, yatağınızı yapmanıza, günlük akışınızı sağlamanıza, ana kokusunu duymadan günlük hayatınızı götürmeyi öğreten ve olgunlaştıran bir süreç. Birçok yatılı okul öğrencisi hakikaten zorlanır. Ben de zorlandım. Ağlayanlar olur örneğin. Çok doğal bir reaksiyondur. Düşünsenize 10 yaşında, 11 yaşında ana kuzusu yavru yani sonuçta. Zorlukları küçük dünyanızda illaki hallediyorsunuz. 30'lu yaşlarıma kadar pazar günleri bende böyle bir stres olurdu. Çünkü pazar günü okula gelinirdi, yatılı okul olduğu için. Neresinden baksanız, arkadaşlarınızı, okulu çok seviyorsunuz, her şey güzel. Evi bırakıyorsunuz. Akşam televizyonlarda diziler var vesaire. En önemlisi annenizi bırakıyorsunuz. Ama zaman her şeyi adres ediyor. Çocuğun ufkunun açılması her şeyden çok daha önemli. Yani kısa vadede yanımızda olsun, bizle olsundansa aslında uzun vadeli düşünüp çocukların ufkunun açılmasının ne kadar doğru olduğunu hep düşünürüm. Şimdi üniversite bitti. Minnesota Üniversitesi'nden tam burs aldım. Her şey dahil, uçak bileti dahil. Abilerimizle derneğe gittim. Bravo kardeşimiz master'a gidiyormuş falan. Harika şöyle böyle işte. Nereye? İşte Minnesota Üniversitesi. Bir tanesi dedi ki ya bir dakika dedi, Minnesota dedi acayip soğuk bir yerdir dedi. Hakikaten -40 görmüşlüğüm vardır yani. Ya dedi nasıl, hazırlıklı mısın filan yani dedi filan. Ben dedim filan bir şey diyemedim açıkçası. Bir dakika dediler ya, işte şu var. Ona gönderelim. Karaköy'de, hiç unutmuyorum. Kardeşim hayırdır dedi filan, şeymiş böyle gidiyormuşsun. Evet dedim falan. Hemen dedi kardeşimi alın, paltosunu ve ne gerekiyorsa yardımcı olun. Dedim çok teşekkür ederim dedim. Gerçekten kısmet olursa inşallah döndüğümde ben de ödemek isterim borcumu size dedim. Gerçekten de makbule geçti dedim ki hakikaten makbule geçti. Yoktu paltom yani. Kardeşim dedi senden ben hiçbir şey istemiyorum. Git gel, sen de döndüğün zaman kardeşlerin aynısını yaparsın dedi. Öyle gittim. Sıcak sıcak montumla. Hakikaten hep dua etmişimdir. Onun için de bugün keyifle bu mutlu yuvanın o duygusunu, kültürünü ileriye götürmeye hep beraber çalışıyoruz. Darüşşafaka her zaman Türkiye'nin içinden çıkan dezavantajlı öğrencilere dünya çapında eğitim seviyesi sunan bir kurum olmuş, bir ilim irfan yuvası olmuş. Bizler şimdi hizmet edip borcumuzu ödemeye çalışıyoruz ki borç ödenmez. Bir yuvanın içinden çıkıp kabuğunuzu kırıp ondan sonra gelip başka çocukların kabuğunu kırmasına yardımcı olmak çok keyifli. İnsanın kendini gerçekleştirmesiyle ilgili bir şey bence herhalde. Değerler için yaşamak ayrı bir şey.